Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Önceki videomuzun devamını bu videoda göreceksiniz ve oradaki örneğimize devam edeceğiz. Buradaki işlem bu şekilde tamamlandı. Şimdi biz bu sistemden bir rapor alabiliriz. Rapor almadan önce bu projeyi kaydetmek lazım. Dolayısıyla çıkmadan File menüsünden ya CTRL-S'ye basarak Export Scene olarak bunu dışarıya aktarabiliriz. Veya istediğimiz farklı objeler varsa sadece onları dışarıya aktarabiliriz. Ayrıca buradaki seçenekten Save Scene to Image dediği bu görünümden BMP formatında çıktı alabiliriz. Veya Copy Image to Clipboard dediğinde bunu bu şekilde seçip herhangi bir başka grafiksel programda gidip işlem yapabiliriz. Örneğin buraya basıp ondan sonra Paint'de veya PowerPoint'ta herhangi bir görsel çalışabileceğimiz programda bunu kullanabiliriz. Evet, dolayısıyla Ctrl+S veya Ctrl+S'e basarak projemizi seçip ona Save diyoruz ve bu görüntüyü kaydediyoruz. Şimdi burayı Close diyerek kapatıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir error veriyor. Burada diyor ki getirdiğin platform üzerindeki PV'lere veya fotovoltaik panellere biraz nüfuz etmiş durumdadır. Aşağı yukarı diyor 2-3 santimetre aralarında bir aralık açman lazım. Onu yapalım. Bunu karşımıza aldığımızda bahsettiği yer burasıdır. Bunları biraz kaldıralım. Burayı da seçersek toplu seçim yapabiliriz. Burada. Gördüğünüz gibi üçü de seçildi bunların. Şimdi bunları Z'lerini 2 santimetre yükseltiyoruz. Evet. Her zaman olduğu gibi bir gölge analize. Tamamdır. Sıkıntımız yok. Burayı kapatıyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi buradaki hata da giderildi. Burayı yaptıktan sonra gelip sistemin raporunu alabilirim. Sistemdeki duruma bakmak için Shading Factor Table'a basarak rapor alabilirim. Evet, gördüğünüz gibi hemen hemen çok düşük derecelerde 2 derecede aşağı yukarı bir gölge tespit ediliyor. Ancak 2 derece çok düşük az bir açı olduğu için ve 2 dereceyi göz ardı edebileceğimiz için 2 derecede her halükarda güneşin gölgesi olacaktır. Dolayısıyla 2 dereceyi hiç hesaba katmayabiliriz. Yani bu sistem iyi, efektif bir sistemdir. Gördüğünüz gibi gölgeler yoktur hemen hemen. Farklı azimutlarda, farklı height'larda. Yani güzel bir sonuç elde ettik. Ancak bildiğiniz gibi normal pratik çalışmalarımızda eğer bir fotovoltaik panelin herhangi bir kısmına gölge gelirse o fotovoltaik panel pratikte enerji üretmez. Dolayısıyla gelip fotovoltaik panellerimize o özelliği kazandırmamız lazım ve pratik olarak gerçek bir çalışma analizi ve simülasyonu yaptırmamız lazım. Bunun için gelip seçeneğimizi According to Model Settings'e getirip ancak önce gidip fotovoltaik panellerimizde kullanılan modül sayılarını sisteme işlememiz lazım. Bunu nasıl yaparız? Onun için öncelikle sisteme geri dönüyorum. Sistemde kullandığımız fotovoltaik panelleri açıp yine Size and Technology sayfasına gelip gördüğünüz gibi Cells kısmında In Series in Parallel diyor 60'a 1. Yani bizim kullandığımız panellerin içinde 60 tane farklı modül kullanılmıştır. Bu Subarray 1 için, Subarray 2 için de tekrar aynı şeye bakacağız. Burada 72'ye 1. Kullanılan biliyorsunuz fotovoltaik paneller farklı teknolojide üretildiği için dolayısıyla burada farklılıklar var. Subarray 1'i 60'a 1, Subarray 2'ye 72'ye 1 olarak gidip ayarlayacağız şimdi. Burayı da kapatıyorum. Tekrar buraya geliyoruz. Önce bunu seçip sonra tekrar panellerimizi seçeceğiz. Simülasyon penceremiz açıldıktan sonra gelip bunu 2 boyutlu XY sayfasında göreceğiz bu şekilde.
Sonra bunları alalım. Hatırladığınız gibi burası sub array 1, burası sub array 2 idi. Simülasyon yaptık bunlara daha önce. Şimdi buradaki tüm fotovoltaik panelleri oluşturan modülleri sisteme dahil edeceğiz. Bunun için öncelikle sub array 1'i komple seçelim. Seçtikten sonra ya bu yukarıdan bu kısa yolu kullanacağız veya gelip edit menüsünden Partition in Module Chains'i seçeceğiz. Gördüğünüz gibi Module Strings Definition penceresi açılacak. Bu pencerede Number of Strings bölümünde in width, in height kısmını dolduracağız. Burayı string 1 için veya dizi 1 için hatırladığınız gibi baktığımızda 60 olarak gördük. Buraya da 1 olarak gördük. Bunları OK deyip kapatacağız. Şimdi yaklaşırsak eğer bu panellere bakın sayarsak burada 60 tane modül var. Tamamen oluştuğu modülleri bu şekilde gösterdi. Bir de gelip buradaki panelleri seçeceğiz. String 2 olarak belirttiğimiz panelleri seçeceğiz. Burada platform da seçiliyor. Kontrola basarak platformu seçimden çıkartıyoruz. Yine tekrar aynı komuta gidiyoruz. Bunu da 72'ye 1 yapıyoruz. Şimdi buna da yakından baktığımızda 72 tane modüle ayrılmış oldu. Bir daha gölge analizi yapmak istersek gördüğünüz gibi komple grafik değişti. Daha önceki simülasyonlarda sadece siyah çizgiyi görüyorduk hatırlıyorsunuz. Şimdi bunları modüllere veya majüllerine böldüğümüz için sarı renkteki çizgi de grafiğe dahil oldu. Aslında pratikte yaşayacağımız durum bu sarı çizgiyle gösterilendir. Ama yine de 9'dan önce ve saat 3'ten sonra ne oluyorsa oluyor. Dolayısıyla bunlara hiç dokunmamıza gerek yok. Eğer bunun şekli değişseydi, saat 9'dan sonraya gölge düşseydi veya 3'ten önce tekrar gölge olsaydı o zaman bu aralıklarla oynamamız gerekirdi. Ama şimdi hiç gerek yok. Dolayısıyla bunu kaydediyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Tekrar burada bir sonuçlara bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi hemen hemen önceki sonuçlara çok yakındır. Yine burada da efektif bir simülasyon vardır. Efektif bir sonuç elde ettik ve farklı azimutlarda, farklı yüksekliklerde iyi bir sonuç elde ettik diyebiliriz. Bu gayet iyi bir sonuçtur. 20 derece, 10 derece açılar çok fazla enerji içeren açılar değil. Dolayısıyla burada gölge olsa da onları göz ardı edebiliriz. Esas açılar buradakilerdir. Ve burada da hemen hemen hiç gölge yok. Dolayısıyla bu çok iyi bir sonuç oldu. Program burada bize şimdi herhangi bir hata vermiyor. Ve şunu diyor, benim diyor sistemim teorik olarak tasarımda 184 metrekare alana ihtiyaç duyuyordu. Sen diyor 190 metrekarelik bir alan kapsadın. O önemli değil. 5-6 metrekare o yan bu yan olabilir. Önemli olan tilt ve azimuttur. Onların değerleri aynıdır. Dolayısıyla bunu burada OK deyip kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi Near Shading penceresi de yeşil rengine dönüşmüş oldu. Bu aşamaya geldikten sonra yaptığımız sistem için bir simülasyon yapıyoruz. Run Simulation'a basıp bekliyoruz. OK diyoruz. Evet kaydedilsin diyoruz. New Simulation Variant olarak kaydediyor. Ankara Project'te bu adreste. Save diyorum. Gördüğünüz gibi simülasyon yapıldı diyor. Şimdi buradan rapora basıyorum. Bu da bizim simülasyonun raporu. Gördüğünüz gibi farklı horizonlarda ve sistemimizin görünüşü, yine de enerji dağılımı,
enerji kayıplarımız hepsi var. 7 sayfadan oluşan bir simülasyon raporu ortaya çıktı. Burada Advanced Simulation'a basarsak gördüğünüz gibi farklı değerler, output file örneğin bunların hangisini çıktı olarak istiyorsun diyor. Seçiyorsunuz, atıyorsunuz, onları size veriyor. Burada farklı simülasyon seçenekleri, farklı grafikler vesaire. Ben bunu hiç girmiyorum. Burada gördüğünüz gibi az önce raporu açtık. Aşağıda Detail Results'a basarsak Subfield 1 ve Subfield 2 için bu şekilde farklı simülasyon değerlerini görebiliriz. Yine yaptığımız genel örneğimizdeki gibi günlük olarak giriş ve çıkış arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Gelen güneş enerjisi ve çıkan elektrik enerjisi arasındaki bağlantı. Ancak burada Economic Evaluation seçeneğine basarsak bir ekonomik değerlendirme yapabiliriz sistemimiz için. Bu sayfadaki ilk işimiz kendi para birimimizi seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada currency euro gösteriyor. Bunu Türk lirasına çevirmemiz lazım. Direkt buradan seçebiliriz. Turkish lira. Şu an gördüğünüz gibi TRY oldu bunların hepsi. Buradan da yapabiliriz. Euro fiyatlarını vesaireyi bizim para birimimizin bazında gösteriyor. Değerleri global olarak seçiyoruz. Fiyatımız Türk lirası üzerine geldi. Öncelikle bizden burada kullandığımız fotovoltaik paneller için harcadığımız değeri girmemizi istiyor. Arkadaşlar burada benim yapacağım örnek tamamen farazi değerler üzerine kuruludur. Gerçek dünya ile hiç alakası yok. Sadece anlatmak istediğimiz örneği göstermek için burada farazi değerler giriyoruz. Örneğin bu panelin adedi olsun 1000 TL. Bu panelin adeti olsun 1200 TL. Support for modules herhangi bir konstrüksiyon veya bir başka bir şey kullandıysanız onun için istiyor. Örneğin bunun için de 102 taneye bir 100 lira diyelim her bir tanesine. Sonra invertörleri soruyor. Her sistem için farklı invertör kullandık. Bir tanesinin invertörüne diyelim 10.000 TL. Birine diyelim 15.000. Tekrar söylüyorum, bu değerler tamamen farazidir. Yaptığımız projelendirme için bir değer gir diyor. Burada da basit değerler girelim. Kurulum için ne kadar harcadın? Burada nakliye soruyor. Nakliye diyelim 10.000. Aksesuarlar için 5.000. Kablolama için 50.000. Ayarlar için 10.000. Şebeke bağlantısı için 40.000. Sigortayı diyor. Basit değerler girelim buraya. Arazi fiyatlarını soruyor. Arazi fiyatını örneğin 100 metrekarelik bir arazi 200.000 TL diyelim. Hazırlaması için ne kadar para harcadın? Bunu da 20.000. Buna da 40.000 TL diyelim. Vergilerin ne kadardır? Yüzde olarak belirt diyor.
%18 diyelim. Eğer bankadan herhangi bir kredi çektiysen onu belirle diyor. Örneğin 50.000 TL bir kredi çekelim. Burada gördüğünüz gibi bu santralin maliyeti örneğin X TL çıktı. Bu değer. Ancak bu değer gerçek hayatla yakından uzaktan alakası bile yok. Sadece örnek yapıyoruz diye değer girdik anlattığımız gibi. Buradaki vergileri vesaireleri de girdikten sonra, onlar çıktıktan sonra veya eklendikten sonra bu sonda toplam bir değer çıkacaktır ortaya. Evet, bir de operasyon tarafındaki fiyatları doldurmamız lazım. Buradaki değerler aşağı yukarı toplamı buradaki değerin %10'una tekabül eder. Tecrübe bunu göstermiştir. Gördüğünüz gibi burada da sistem summary burayı doldurduktan sonra size yıllık üretilen enerji, kullanılan, harcadığınız paranın toplamı, enerjinin değeri ne kadar oluyor onları söylüyor. Hızlı bir şekilde bunları da doldurmak istersek, örneğin bakımın altındaki maaşlar 10.000 diyelim. Onarım, reparation, bunu 5.000 diyelim. Temizleme 5.000. Security fund, güvenlik önlemleri 10.000 diyelim. Arazi kirası 5.000 diyelim. Bunları hiç dokunmayalım. Bankaya ödediğimiz parayı 4.000 diyelim. Ve farklı ödemeler vesaire de aşağı yukarı 8.000 diyelim. Buna okey deyip kapatıyorum. Burada uyarı veriyor. Diyor toplam yatırımın gerçek yatırımdan, net yatırımdan farklıdır. Bunu kaydetmek istiyor musun? Evet diyelim, kaydedelim. Tekrar bu pencereyi bir daha açalım. Artık bu değerler kaydedilmiştir. Bu arada bu karbon balance seçeneğinde de bize diyor ki sen yıllık bu kadar karbondioksit salınımını engelliyorsun havaya bu sisteminle ve bu bir kazançtır. Bizim doğaya kazandırdığımız bir değerdir. Elde ettiğimiz tüm değerlerden daha değerli olan bu kısımdır bence. Evet arkadaşlar, o değerleri de girdikten sonra gelip report'a basarsak onları da sisteme dahil edecek. Ve bize burada sistemin 3D görünümü dahil, horizonu dahil, sistemdeki üretimler, kayıplar, sistemdeki giriş ve çıkış arasındaki orantı, bunların hepsini, sistemdeki baştan sona kadar kayıpların olduğu, nerede olduğu, karbon monoksitte ne kadar çevreye katkı sağladığımız hepsini gösteriyor. Hatırladığınız gibi ilk genel örneğimizde yaptığımız simülasyon sonucunda 3 sayfalık bize bir rapor verdiydi. Burada ama rapor 8 sayfaya çıktı. Daha detaylı, daha mükemmel bir rapor almış olduk. Finansal tarafı için kendiniz piyasanın gerçek fiyatlarını girerek farklı analizler, farklı sonuçlar elde edebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Kendiniz de yaptığımız eğitime farklı yönlerden bilgiler ekleyerek bu eğitimi geliştirebilirsiniz. Bizim fotovoltaik enerji santralleri tasarımı için yapmış olduğumuz eğitim programı burada sona eriyor. Umarız yapmış olduğumuz eğitim videoları beğenirsiniz. Tabii her şey bu eğitimlerde bitmiyor. Kendiniz de araştırarak farklı şeyler bunlara eklemeniz lazım. Farklı eğitim konuları ve farklı videolarımızda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.